Ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Aslanım merhaba, ben Samet Aslan. Ben Tuğba'nın eşiyim. Tuğba'nın aynı zamanda çocuğun babasıyım. Aslanım, Tuğba beni sebepsiz yere bırakıp gitti. Sizden ricam, Tuğba'yı bulup bizi bir araya getirmenizi istiyorum. Sevgili izleyiciler, bazen peşinden koştuğumuz şeyler bizden kaçabilir ama her kaçışın bir sonu vardır. Gelin şimdi sizleri eski eşiyle buluşmak isteyen ama bazı konularda boşlukları olan Samet Bey ile tanıştırayım. Eski eşim Tuğba'dan, aşkımdan beni sebepsiz yere terk edip gitti. Onunla tekrar bir araya gelmek istiyorum ve buluşmak, konuşmak istiyorum. Çok aradım, ulaşamadım. Telefonlarım engellenmiş. Benim bir arkadaşım sosyal medyadan Tuğba'nın resmini görüyor. Evet. Ve onun yanında da bir kız çocuğu. Belki sizin çocuğunuz değildir, evet, bunu demek istiyorum. Hayır Aslı Hanım, o çocuk benim ama yani lütfen yapmayın. Bakın ben 5 seneden beri çocuğumu görmemişim. Siz ne yapıyorsunuz? Yumruk falan atıyorsunuz. Yapmayın, gözünü seveyim, bu çocuk Sizin en öfke hassas probleminiz mi var? Yok, kontrol gayet edemediğiniz? iyiyim. Hiç de öfke kontrolüm yok. Ben oraya geliyorum. Sizden ricam lütfen polisi arayabilir misiniz? Hani neden polis çağırmalıyım? Ya çünkü o bir sapık. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Aslı Hanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz hikayenizi biliyorum ama izleyicilerimizin de duyması adına. Kimden bir şans istiyorsunuz? Programa neden başvurdunuz? Şöyle, eski eşim Tuğba'dan, aşkımdan beni sebepsiz yere terk edip gitti. Onunla tekrar bir araya gelmek istiyorum ve buluşmak, konuşmak istiyorum. Sebepsiz yere terk edip Evet. gitti. Tuğba Hanım'la ne kadar süredir berabersiniz? 2 yıllık evliliğimiz vardı. Ondan sonra beni sebepsiz yere bırakıp gitti. Ben bunu anlayamadım Aslı Hanım. Onun için de size başvuru yaptım. Hiçbir neden yokken mi ayrıldınız? Ya şöyle, biz aynı üniversitedeyken o güzel sanatlardaydı. Ben işletme bölümündeydim. Bizim Beşiktaş'ta öğrencilerin hep beraber gittiği bir ortamda, kafede ben onu gördüm ve aşık oldum. Orada aşkımız başladı zaten. Her şey çok güzel, mükemmel, sevgi, aşk, Okulda mutluluk. başladı aşkınız. Evet, aslında kafede başladı. Kafede okulda değil. Evet, başladı. ilk kafede gördüm onu. Onu ceylan gözlerine vurdum. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir güzel bakıyor ki, öyle güzel bir bakışı var ki. Yani zaten ister istemez böyle büyüleniyorsunuz. Ben de ona aslında inanmazdım böyle şeylere ben ilk aşka falan. Ama Görür görmez aşık evet, oldunuz. gerçekten de varmış böyle bir şey. Orada başladı aşkımız. Hemen söylediniz mi ilginizi ona? Tabii ki konuştum. İşte, Tuğba'cığım işte bir konuşabilir miyiz dedim. Tabii dedi. Senden çok hoşlandım, etkilendim. Gözlerin beni çok etkiledi dedim. O da bir gülücük yaptı böyle, tebessüm yaptı. Ki onun tebessümü, bir gülmesi de çok güzeldir. Ondan sonra öyle bir ilişkimiz başladı. 2 yıl sürdü. Evet, 2 yıl sonra. Şimdi siz bize eşim diye hitap ediyorsunuz. Ve eşimden, karımdan ayrıldım, onu bulmaya geldim diyorsunuz ama biz bir araştırma yaptık. Ve sizin resmi olarak bir evliliğiniz yok şu anda. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi biz üniversite okuduğumuz için Tuğba'nın son senesiydi, bitiriyordu. Benim de daha bir 2 senem vardı. Evlenme teklif edecektim. Fakat işte maddi durumlar olduğu için, çalışmadığımız için, iş güç derken nasıl bakarım diye düşündüm ama ondan sonra dayanamadım, evlenme teklif ettim ben. Tamam. O da kabul etti. Ondan sonra ailesine söylüyor bu evlenme ilişkimizi. Ailesi de istemiyorlar beni. Karşı çıkmışlar. Tuğba da eşyalarını toplayıp bana geliyor. Tamam, siz resmen evli değilsiniz o zaman. Evet, işte onu anlatıyorum. Resmi olarak bir evliliğimiz yok. Ama 2 yıl aynı evi paylaştık. Ya aynı yastığa baş koyduk, hayatımızı paylaştık
Fotoğraflarımıza baktık. Siz o zaman aynı evi paylaştığınız kız arkadaşınızdan ayrıldınız. Ne bir resmi ama biz- nişan ne de bir evlilik var bu ilişkide. Evet, resmi olarak bir evlilik yok ama biz yani karı kocaydık. Öyle söyleyebilirim. Yani her şeyi yaşadık çünkü sonuçta biz Tuğba ile. Ben karım olarak bakıyorum. Karınız olarak bakmanız için resmi bir... Tabii ki ama yaşanmışlıklar olduğu için Aslı Hanım, hani Nikah bazı gerekiyor. şeylerden kopamıyorsunuz. Peki bir gün sabah kalktınız ve evde yok mu? Evet, yoktu. Sebepsiz yere beni terk edip gitmiş. 2 yıl aynı evde yaşadınız. Evet, 2 yıl aynı evde yaşadık. Sebepsiz yere terk etmiş. Bir düşündüm, acaba neden? Ailesi mi acaba tekrar geri aldı, istedi dedim ama o da yok. Çok aradım, ulaşamadım. Telefonlarım engellenmiş. Ulaşamıyorum. Arkadaşlarını, yakın dostlarını falan aradınız mı? Çok fazla arkadaşlarıyla görüşmüyordu. Çok dolaştım fakat şöyle, benim bir arkadaşım sosyal medyadan Tuğba'nın resmini görüyor. Evet. Ve onun yanında da bir kız çocuğu. Sizin çocuğunuz. Evet. Ben aslanım, ben hamile olduğunu bile bilmiyordum. Yani beni terk edip gitti. 5 yıl geçti aradan. Sosyal medyadan ancak bir arkadaşım vasıtasıyla gördüm. Yanında da bir kız çocuğu. Ama kız da tamamen bana benziyor. Yani, Bir dakika, siz 5 yıl sonra mı çocuğunuz olduğunu, evet, ayrıldıktan 5 sene sonra bir çocuğunuz olduğunu öğrendiniz? evet. Onda nasıl öğrendim söyleyeyim Nasıl size öğrendiniz? aslanım. Bir arkadaşım sosyal medyada Tuğba'yı görüyor. Tamam. Tam bana geliyor. Tuğba'yı gördün mü diyor. Yok, görmedim. Aradığını biliyor benim. Gel göstereyim diyor. Tuğba'yı gösterdiği zaman yanında 4 yaşında bir bebek. 4 yaşında bir çocuk, bebek olmuyor da 4 yaş. Yani, Siz o zaman diyorsunuz ki bu benim çocuğum. evet, çünkü Ama tamamen Tuğba bana Hanım- benziyor. Size benziyor diye mi buradan yola çıktınız çocuğunuz olduğunu? Benden başka kimse Sizden ayrıldıktan sonra Tuğba Hanım'ın hayatına biri girmiş ve hamile kalmış olamaz mı? zannetmiyorum. Yani aslanım, bir bebeklik resmi var ki aynı benim bebeklik resmi. Aynı. Bir fotoğraf var benim, küçüklüğüm, aynısı. Peki Tuğba Hanım sizden hamile kaldıysa neden sizi terk etsin? Size haber vermeden doğum yapsın. Yani hiçbir anne bir yani çocuğunu babasız büyütmek istemez. Çok saçma geldi bana şimdi söylediğiniz İşte şey. hani ben de bunu öğrenmeye çalışıyorum. Onun için size başvurdum. Hani bir buluşmamız lazım. Siz görüşmemiz sadece lazım. benzediği için mi bu çocuk benim diyorsunuz? Sonrasında Tuğba Hanım'ın hayatıyla ilgili bilgi aldınız mı? Hayatına biri girmiş mi, Aldım. evlenmiş mi, boşanmış mı, yani belki o çocuk sizden değil. Nasıl Onu bu da- kadar eminsiniz? Onu da öğrendim. Orçun diye biriyle evlenmiş. Ama boşanmışlar. Fakat bu adam alkolik ve kahvelerde sürekli kumar oynayan bir adammış. Nereden öğrendiniz bunu? Araştırdım. Mahallesine falan gittim. Hepsini araştırdım. Tamam. Her şey herkes söylüyor zaten. Belki o beyefendidendir çocuk. Zannetmiyorum. Çünkü çocuk aynı ben. Yani bütün resimlerime baktığım zaman kaş, göz, dudak, kulak her şey benim çocuğum. Aynısı, yani ayıramazsınız. Size niye haber vermemiş olabilir Tuğba Başım Hanım? belki belaya girmesin diye Tuğba Hanım belki... Ne demek o? Yani Orçun'la karşılaşırım, sıkıştırırım, bir yerde zarar veririm gibi belki korkmuş olabilir. Onun için bilemiyorum. Belki ondan dolayı da engellemiş olabilir beni. Peki niye aramadınız? Ben çok aradım ama engelliyim. Tam başka numaralardan Çok arasaydınız. aradım. Başka numaradan da çok aradım. Açmıyor, cevap vermiyor. Sonra bir baktım ki yasak gelmiş. Ne yasağı? O yan yana gelmemiz için yasak koymuş. Uzaklaştırma kararı evet, mı? uzaklaştırma kararı. Ne için almış bunu? Neden böyle bir şey yapmış? Çocuğumdan dolayı herhalde. Çocuğumu görmemi istemiyor. Siz düştünüz mü çocuğunuzun peşine? Tabii ki. Çocuğun peşine düşmez miyim? Ne yaptınız? Ya zaten en sinirlendiğim olay o. Yani Ne? bir çocuk doğuyor, meydana geliyor ve babasız büyütüyorsun bunu. Bunun benim en doğal hakkım olduğuna inanıyorum. Bu benim çocuğum sonuçta. Çocuğu ben görmek istiyorum, sevmek istiyorum, koklamak istiyorum. Ama sen kaçıp gidiyorsun. Tabii eğer çocuk sizin çocuğunuzsa Benim çocuğum aslanım. tabii ki de Yani böyle görmek ve... imkanı yok. Ya başkasının olamaz o çocuk. İmkanı yok. Yani bir resim var, getireyim size aynı ben. O sıfatsızdan zaten bir şey olmaz. Kumarbaz herifin teki. O kısa süreli bir evlilik mi Tuğba Tabii Hanım? o 6 ay falan bir evlilik yapmış, Ha. ondan sonra boşarız. Olamaz yani. Çocuk için ne yaptınız? Nasıl mücadele ettim diyorsunuz? Ne yaptınız? Aslanım kreşe gittim. Kızımı görmeye, Burcu'yu görmeye. Tamam. İsmi bile Burcu koymuş yani. Bir insan bir sorar. Hani bu çocuğun babası var. Belki ben başka bir isim koyacağım. Yani isimden önce daha çok bence
babasız büyüyen bir çocuğun daha büyük konuşulacak sorunları Tabii ki, var da. tabii ki. Hani bunu size haber vermediyse çok büyük bir yanlış yapmış Tabii olur ki, bir ben- anne olarak. Kreşe gittim. Kreşin önünde de zaten şey vardı, bakıcısı vardı. Siz çocuğu görmeye gidiyorsunuz. Tabii ben görmeye gittim. Nasıl? Güzelim çocuk da bir şey söylememe kalmadı. Herkese bakarak baba, baba diyor. O anda ben tutuldum, bir şey de söyleyemedim ki. Sizi görünce mi baba dedi? Tabii ki. Nereden biliyor? İşte bilemiyorum. Yani bakıcısı da hani kaş göz hareketi yaptı bana, sonra aldı çocuğu götürdü. Nasıl? İşte annesine sormak lazım ona. Peki siz kreşi nasıl buldunuz? Şöyle söyleyeyim, araştırdım, mahallesine gittim. Mahalleye gittim, evine, annesine, babasına oturduğu yere gittim. Hepsini öğrendim, muhtardan öğrendim her şeyi. Tabii muhtardan öğrendim. Çocuk kreşe gidiyormuş, kreşe vermişler. Adım adım takip ettim. Siz takip ettiniz. Tabii, her şeyi öğrendikten sonra takip ettim. Tuğba Hanım'ı da mı takip ettiniz? Tuğba Hanım'ı takip etmedim. Tamamen çocuğumu takip ettim. Tuğba'yla sonradan biz buluştuk zaten. En önemli olay o. Ne zaman? Tuğba'yla buluşuyoruz. Mahallesine gidiyorum. Beni görür görmez boynuma atladı zaten. Bakın kaçan insan benim boynuma atlıyor. Kaçan değil, sizi terk eden. Yani ya kaçan ya da terk eden, ikisi de bir şey aynı sonuçta. Boynuma atladı, aşkım hayatım seni çok özledim diyor. Ben de seni çok özledim hayatım, neredesin, niye gittin dedim. Anlattığım uzun olaylar dedi. Aa. Tabii aynen böyle oldu. Ondan sonra ben eve gidiyorum, şimdi ben seni arayacağım dedi. Tamam dedim, haber bekleyin gene. Bir dakika, çok saçma bir şey söylüyorsunuz şu İşte anda. olaylar Şimdi bu. diyorsunuz ki bana, hayatımda bir kadın vardı. 2 yıl ben bu kadınla aynı evde yaşadım. Evet. Bir sabah bir uyandım ki evi terk etmiş. 5 yıl sonra da öğrendim diyorsunuz. Benim ondan bir çocuğum var. Evet. Çünkü çocuk tıpkı bana benziyordu. Tabii ki. Ve çocuğun peşine düşüyorsunuz. Evet. Uzaklaştırma kararı alıyor bu kadın. Bizden uzak dursun diyor sizin için. Sonra sizi görüyor yolda, boynunuza sarılıyor ve diyor ki aşkım seni çok özledim. Aslında şöyle bir şey var. O benim için Şimdi de, bu birazcık o benim için de olmayabilir. O eski eşinden dolayı da olabilir. O uzaklaştırma kararı. eski eşimi çıkarmıştır. Olabilir, o da olabilir. Ya tam detaylı konuşamadık Tuğba'yla buluştuğum zaman. Ben seni arayacağım dedi, sonra gitti. Peki bu kadar özlemiş, aşkım diyor, canım diyor, pişmanım diyor, olanları anlatacağım diyor. Niye sizi aramıyor? Ne yapar, ne eder, bir yolunu bulur, size ulaşmaya çalışır. Herhalde ailesiyle ilgili problemler var. Çok Anne fazla. babasıyla ilgili Tabii mi? ki, evet. Onlar sizinle görüşmesini mi istemiyor? Ya beni ilk başta istemediler. Bir işim, gücüm olmadığı için okuyordum, öğrenciydim o zaman. O karşı çıkmışlardı. O da her şeyini toplayıp eşyaları bana kaçtığı için herhalde büyük ihtimal beni istemiyorlar. Ondan dolayı olabilir. Şimdi şu anlattıklarınızı bir araya getirdiğimde boşluklar oluşuyor benim kafamda, oturmuyor. Ne gibi? Aslında. Yani kafama yatmıyor anlattıklarınız. Yani sorun ben iyice anlatayım o zaman. Şöyle, siz öğrenciyken mesela ailenizle yaşamıyor muydunuz? Hayır, bizim annem babam Anadolu tarafında oturuyorlardı. Ben Avrupa tarafında olduğu için ben kendim ayrı bir ev tuttum. Tek yaşıyordunuz. Tabii ben tek yaşıyordum. Ben tek yaşıyordum. Tuğba'yla evlenebilmek için hem ben çalışıyordum hem okuyordum. Tuğba Hanım sizin o öğrenci evinizde mi yaşamaya başladı Tabii ki, sizinle? evet. Çünkü Direkt- okul döneminde kafeteryada tanıştım dediniz. Tabii evet, doğrudur. Ve dolayısıyla sizin o tek yaşadığınız öğrenci evinize Aynen, evet. geldi ve o evde 2 yıl yaşadınız. Hatta o eve geldiği zaman benim bekar olduğuma bile inanmadı, şaşırdı. Niye? Böyle bir temiz insan, titiz insan. Ben çok temiz ve titiz insanım. Benim bu salmış halim. 5 yıldan beri aşkımdan saçlarım bembeyaz oldu. Benim simsiyah saçlarım vardı. Nasıl aslanım. titizlik derken mesela? Yani ben evimi temizlerdim, tozumu alırdım, bulaşığımı yıkardım, çamaşırımı yıkayan bir insandım, ütümü yapardım. Yani evime bir geldi, bir gördü ki bu ne? Her yer jilet gibi. Tabii ki. Ama şimdi gene ben saldım çok dedi kendime. Niye saldınız? Aşk acısı Aşk mı? acısı. Peki sonra o gün karşılaştıktan sonra nasıl ayrıldınız? Demediniz mi ben bu Ya kadını zaten şöyle bırakmayayım? hemen geldi, koştu, sarıldı. Aşkım hayatım dedi. Ben seni arayacağım dedi, kaçtı. Bekliyorum gene bir telefon yok. Ne kadar zaman geçti üstünden? Yıllar mı geçti? Şu an programa başvuralı. Tabii ki. Üstünden bayağı uzun Tabii, zaman tabii, geçti. tabii. Siz yani her şeyi yaptınız, Ettim. takip de ettiniz. Evet. Ondan Çocuğumu da sonra buldum. çocuğunuzu da buldunuz, aileye de ulaştınız Evet. ama uzaklaştırma kararı yüzünden yanlarına yaklaşamıyorsunuz. Aynen. Ve en son çare dediniz ki programa başvuralım. Size başvurmak istedim.
Siz bizim ilacımız olursunuz dedim. Size güveniyorum artık. Mesela sosyal medyadan yazıp iletişim kurabiliyor Tabii musunuz? şöyle, onu da anlatayım, onu unuttum. İlk arkadaşım bana gösterdiği zaman Tuğba'yı, hatta çocuğumla beraber, ben birkaç yorum yaptım. Aynı güzellik farklı yerlerde diye. Yorumu yapıyorum, teşekkür ederim canım diye bir cevap geliyor. Bakın çok ilginç değil mi? Ama Ulaşabiliyorsunuz ona o zaman. işte ben kendi hesabımdan girdim, yorum yaptım. O da orada çok teşekkür ederim canım yazıyor ama telefonla aradığım zaman ulaşamıyorum. Tam oradan niye yazmıyorsunuz ona? Görüşelim. Bu Oradan çocuk da yazdım. benim çocuğum. Onu Gör- oradan çok sıkmak istemedim. Yani Cevap şimdi veriyor ya, yakalamışken ben olsam oradan. Şöyle güzel mesajlara cevap veriyor ama diğerlerine hiç cevap alamadım. Seni çok Hmm. özledim yazdım. İltifatlara cevap veriyor. Tabii ki hep güzel sözler söyledim, iltifat ettim. Hiçbir kötü sözüm yoktur. Ne küfür ettim, ne bir... Demediniz mi bu çocuk benim çocuğum falan diye? İşte dedim, onları hiç yapalamadım. Maalesef. İşte buralar benim kafama oturmuyor. Nasıl olur da buna cevap alamazsınız? Bir anne yani o da sonuçta ve siz de onun babasısınız. Maalesef ben de onun sorgulusunun peşindeyim. Yani sen benim çocuğumu nasıl kaçırabiliyorsun? Ya çocuğum olduğunu bile benden nasıl saklıyorsun? Peki hukuki yollara başvurmadınız mı bu çocuğun sizden olduğuna bu kadar eminseniz? Bana yasak gelince ben de gidip de bir şey yapamadım doğal olarak. Resmi bir belgeniz de yok. Tabii. Çocuk sizin. Aynen. Hiçbir şey yapamadınız. Hiçbir şey yapamadım maalesef. Peki ben şunu merak ediyorum. Yani bu kadın sizi istese ne yapıp ne edip bir yolunu bulamaz mı? Demek ki sizi istemiyor belki de. Ya işte ama istemiyorum ama sebebi nedir? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Sebep ne? Ne sebebim var? Yani bir şey söyle, hani ben hatalı... Bir kavga çıkmış mıydı? Şöyle, hiçbir kavgamız anlaşmazlık yok. yaşamış Hayır, mıydınız? Hayır, kesinlikle. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok iyi ortada. geçinen bir çifttiniz. Bakın, anlatıyorum aslanım. Kötü bir söz ağzımdan çıkmaz. Küfür çıkmaz. Hep güzel sözler söyledim. İltifat ettim. Ama olmadı. Ben bunu anlayamadım. Her zaman güzellikle yanaştım. Hiçbir Aşkım. tartışma, kavga, anlaşmazlık, fikir ayrılığı hani her ilişkide olur Ya çünkü şimdi böyle şöyle, şeyler. Tuğba'yı ben size anlatayım. Tuğba o kadar naif ve ince bir kadındır ki. Hele onun bir güzel pamuk elleri var. Yani ben onlara çok aşık oldum zaten. Her dakika kullanır. O da işinden dolayı güzel sanatlar mezunu olduğu için. Bu ellerini kullanır. Yani naif bir insandır. Kırmaz, etmez, kötü söz söylemez. Böyle bir insan. Hatta ben onun çalıştığı iş yerinde buldum. O yüzden kavga etmeyiz diyorsunuz Tabii yani. ki hayır. Biz kavgamız bile yok. Ben sebepsiz yere gittiği için buradayım. Şimdi çok hızlı anlatıyorsunuz. Evet. Ben yetişemiyorum sizin anlattıklarınıza ve kopuk kopuk gidiyor. Şimdi Tuğba Hanım için güzel sanatlarda okuyor dediniz. Evet. Pamuk gibi elleri var dediniz. Siz hangi bölümü okuyordunuz? İşletme. Peki nasıl aynı okulda tanıştınız, aynı bölümde tanıştınız? Şöyle bizim Farklı fakülteler. Şimdi bizim okullarımız ayrıydı fakat gittiğimiz ortam aynı. O başka bir üniversitede, ben başka bir üniversitedeydim. Siz ayrı üniversitelerdesiniz. Evet, biz ayrı üniversitedeyiz. Ama okuldan arkadaşınız. Kafede, biz aynı öğrencilerin takıldığı ortak bir kafe var. Biz zaten kafede tanıştık. Ama okullar ayrı. Siz yani Anlatabiliyor okul muyum? arkadaşı değilsiniz Hayır, aslında. hayır. Onun okulu ayrı, benim okulum ayrı ama ortak gittiğimiz bir kafeler var. Biz orada tanıştık. Zaten demiştim ya ilk görüşte aşık oldum diye. Tuğba Hanım nasıl biri? Ya Tuğba Hanım ben size anlatayım. Bana biraz tarif etseniz Tabii onu. ki. Tuğba ince, naif, kibar, sevecen, dürüst, kalbi temiz. Yani biri küfür etse arkasına dönüp de güler, tebessüm yapar. Yani suratını asmaz. Öyle bir insan. Bu çizdiğiniz profildeki bir kadın nasıl dünyaya getirdiği evladını tek başına babasız büyütme kararı verir. Yani şunu demeye getiriyorum aslında. Bazen gerçekler çok acıdır ama birinin de sizi belki de bunlarla yüzleştirmesi gerekiyor. Belki de bu çocuk o evlendiği adamın çocuğudur. Ya Aslı Hanım, bu çocuk senin değil Belki mi demek sizin istiyorsunuz? çocuğunuz değildir, evet bunu demek istiyorum. Hayır Aslı Hanım, o çocuk benim ama yani lütfen yapmayın. Bakın ben 5 seneden beri çocuğumu görmemişim. Siz ne
yapıyorsunuz? Yumruk falan atıyorsunuz. Yapmayın gözünü seveyim. Bu çocuk Sizin en öfke hassas yeri- probleminiz mi var Yok, kontrol gayet edemediğiniz? iyiyim. Hiç de öfke kontrolüm yok. Sizin ellerinizin üstünde de şimdi oraya yumruk atınca böyle Evet. Şey yaralar, yapıyorum. bereler var. Evet, evet. Onlar Evde ne? çocuğumu tekrar geri gelir diye deklarasyon yapıyorum. Çocuk odası falan. Tabii çocuk odası. Onun için mi boya, elleriniz yara bere için? Zımpara, evet maalesef. Çok zımpara yaptıktan dolayı. Peki siz şimdi biraz önce bana dediniz ki mahallenin muhtarına gittim. Evet. Çocuğun okuluyla ilgili ve onların hayatıyla ilgili bilgi aldım dediniz. Çocuğu takip ediyorsunuz ve çocuğun kreşini buluyorsunuz. Evet. Peki orada onu görüyorsunuz ama görüşemiyorsunuz. Dadısıyla birlikte çocuk gidiyor. Evet. Sonrasında Tuğba Hanım'ın iş yerini falan mı öğreniyorsunuz? Nasıl oluyor? Tuğba'nın da İş yerine gittim ve Gittim, beni evet gittim. dışarı attılar Evet. dediniz çünkü. Eşimle görüşmek istediğimi söyledim. Tuğba oradan güvenliklere beni dışarı attırdı. Eşimle görüşmek istiyorum Evet. dediniz. Tuğba eşim olduğu için. Bana tam orayı biraz anlatır mısınız? Ne gibi? Yani kapıya gidiyorsunuz. Kapıya gittim. Güvenlikler var. Tuğba Hanım'la görüşeceğim benim. Bu Tuğba Hanım da bu arada şeydir. Tuğba küratördür. Küratör. Küratör. Hı hı. Güzel Yani bu sanatlar. resim evet, sergilerinde galerileri falan. falan yaptığı için. Evet, elde çok güzel olduğu için o işte uğraşıyor. Güvenlikler geldi, beni dışarı attı. Seninle görüşmek istemiyorlar dediler. Apar topar dışarı attılar beni. Siz demediniz mi? Eşim dedim, görüşmek istiyorum dedim. İstemiyorlar dediler, attılar dışarı beni. Neden attı sizi dışarıya? Bilmiyorum ki, ben de bilsem. Sizi yolda görmüştü, İşte ben de boynunuza anlayamıyorum. sarılmıştı. Evet, ben de anlayamıyorum. Neden Özledim böyle? demişti. Evet, Sonra iş yerini buluyorsunuz, iş gidiyorsunuz, yerini buluyorum, peşine gidiyorum, düşüyorsunuz. peşine düştüm, evet aynen. Güvenlikler beni alıp dışarı atıyor. Şey de çok tuhaf geliyor bana yani yanlış anlamayın. Şimdi sizden ayrılıyor ve bir evlilik yapıyor ve siz hala ona eşim diyorsunuz. Ya onun evliliğini çok şey yapmayın aslanım, yani o adam... Ama o resmen evlilik yapmış. O resmen- Sizinle resmi evli değil bu kadın. Şöyle ama belki aile baskısıyla da olmuş olabilir. Böyle bir durum var. Aile beni istemediği için belki bu adamla evlen demişlerdir. Ama adam benden daha beter çıkmış. Niye siz beter misiniz Ya beter ki? değilim de hani beni beğenmiyorlardı ya. O bakımdan söylüyorum. Yani işim gücüm yok okuduğum için. O belki ondan dolayı olabilir. Siz bana biraz önce şey dediniz, Tuğba'nın eşyalarını yıkadım, geri döner diye, Evet. ütüledim, onların hepsini güzelce yerleştirdim falan dediniz. Sonra siz o hazırladığınız eşyaları bu kadar yıl geçtikten sonra ona yollamışsınızdır diye düşünüyorum. Ne yollaması aslanım? Niye? Onları ben hala yıkıyorum, patlıyorum, ütülüyorum. Temiz eşyalar zaten niye bir daha yıkıyorsunuz? Olsun. Ve orada sanki evimde geliyormuş gibi hissediyorum yani. Ne hissediyorsunuz? Eve geliyormuş gibi hissediyorum. O elbiseleri ben verirsem yaşayamam ki. Duvarlarda hep kendi resmi var. O resimlere bakarak yaşıyorum ben. Tamam resimlerini anlayabiliyorum da eşyalarını sürekli yıkayıp Ya o eve gelecekmiş sürekli gibi. yıkamıyorum ama birkaçını yıkıyorum. 2 hafta geçiyor tekrar yıkıyorum. Mesela ona ben kalpli böyle bir ayıcık almıştım. Hı hı. Onunla beraber yatıyorum ben akşamları. Tuğba'cığım diye. Kokusu var çünkü onun üstünde. Ya, Anladım. anlatabiliyor muyum? Peki, Aşk böyle bir şey işte aslanım. tabii doğru aşk böyle bir şey. Aşk böyle, sevgi böyle. Peki fotoğrafımız asılı dediniz. Evet. Sizin birlikte fotoğrafınız mı? Beraber bir tane resmimiz var. Bir tane resminiz var. Birkaç tane. Birkaç tane? Yani 15-20 tane sosyal medyadan aldığım resimlerde falan var. Onlarla çerçeve yaptırdım ben. Tabii. Ha. Ya. Anladım. Ben gideyim Tuğba Hanım'ı arayayım. Siz de şans masasına arkadaşlarım eşlik edecekler, götürecekler. Siz benden haber bekleyin. Tamam. Aslanım Tuğba gelsin beni ne kadar sevdiğine aşık olduğunu göreceksiniz. Ben de Tuğba Hanım'dan duymak istiyorum bunları. Tamam. Sevgili izleyiciler, Samet Bey'i dinledikten sonra benim kafamda bazı soru işaretleri oluştu. Burnuma açıkçası pek de iyi kokular gelmiyor. Bir Tuğba Hanım'ı arayalım bakalım. Alo, Alo, merhaba. merhabalar. Tuğba Hanım'la mı görüşüyorum?
Evet buyurun benim siz kimsiniz? Tuğba Hanım, ben sizi Star TV'den arıyorum. Bir şansım olsa programında. Aslı Özkaya ben. Aslı Hanım merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Programınızı izliyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet izliyorum. Hatta sizi çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. O zaman tahmin ediyorsunuzdur ki sizin için bırakılmış bir hediyemiz var. Biri bana hediye mi gönderdi? Evet. Tahmininiz var mı? Yani maalesef tahminim yok. Aklıma şu an hiç kimse gelmiyor. Kimden gelmiş Lütfen olabilir? söyleyebilir misiniz? Ha, bu Kim etapta olduğunu, söyleyemiyorum. evet, bilmiyorum. Bu öğrenmek için aracımıza inmeniz gerekiyor aslında. Tamam iniyorum o zaman şimdi. Peki böyle bir şey bekliyor muydunuz? Beklemedim desem yalan olur ama sizin Hı. tarafınızdan beklemedim açıkçası. Ne bileyim bir çiçekçi geri bir çiçek getirir falan. Ha, birinden bir çiçek bekliyordunuz. Yani evet. Anladım. Peki o zaman şöyle yapalım. Siz aracımıza inin. Bakalım beklediğiniz kişi mi bu? Tamam iniyorum şimdi. Tamam. Tekrar arayacağım sizi. Tamamdır görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, siz de duydunuz. Tuğba Hanım birinden çiçek beklediğini, hediye beklediğini söyledi. Acaba Samet Bey'den bekliyor olabilir mi? Samet Bey'in dedikleri doğru mu? Birazdan öğreneceğiz. Tuğba Hanım aracımıza inmiş. Alo. Tuğba Hanım aracımıza inmişsiniz. Evet bindim aslanım. Şu an biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Ne yapmam gerekiyor? Hiç önemli değil. Hemen sağ tarafınızdaki kasayı görmüş olmanız gerekiyor. Evet gördüm. Tamam, kasanın üzerindeki zarfı açın lütfen. İçinden çıkan şifreyle kasayı açın. Bu en sevdiğim çiçek aslanım. Nedir o? En sevdiğiniz çiçek? Gül. Gül. Peki. Evet. Bu gülü oraya kim koymuş olabilir? Yani aklıma şu an hiç kimse gelmiyor. Bir isim de yok açıkçası. Çok heyecanlandım. Rica etsem söyleyebilir misiniz? Bana az önce bir çiçek bekliyordum. Sizin programdan böyle bir şey beklemiyordum ama bir hediye, bir çiçek bekliyordum dediniz. Ya evet ama hani genel olarak dedim, yani öyle bir şahısla ilgili değil. Peki bir tahmin etseniz kimi söylersiniz? Bir tahmin hakkınız olsa. Orçun olabilir mi? Orçun Bey kim? Eski eşim. Orçun Bey değil. Başka biri olabilir mi? Yani başka aklıma kimse gelmiyor şu an, bir tahminim yok. Peki çocuğunuzun babası desem? Aslı ne diyorsunuz siz? Az önce Orçun dediğimde hayır dediniz. Çocuğun babası göndermediyse kim gönderdi o zaman? Evet, Orçun Bey mi Eski çocuğunuzun eşim Bey. babası? Evet Orçun Bey. O başvurmadı programımıza. Başka kim olabilir? Başvurduysa kim başvurmuş olabilir aslında? Ben de bilmiyorum. Lütfen söyleyebilir misiniz kimden geldiğini bunun? Durun bir saniye. Yoksa o mi gönderdi bunu? Adı ne bu bahsettiğiniz kişinin? Samet olabilir mi? Evet, programımıza Samet Bey başvurdu. O yanınızda mı şu an? Evet, benim yanımda. Lütfen sizden rica ediyorum. Neden Lütfen, gerildiniz Tuğba Hanım? Çünkü o bana bayağı bir problem yaşattı. Ondan nefret ediyorum. Onun adını dahi duymak istemiyorum. Bir sakin olun. Siz eğer... Aslı nasıl sakin olabilirim? Şu an elim ayağım titriyor ya. Tuğba Hanım onunla görüşmek istemiyorsanız ben sizi zorla görüştürmem. Tabii ki görüşmek istemiyorum. Ama sizden ricam lütfen, ben oraya geleceğim. Ben oraya geliyorum. Sizden ricam lütfen polisi arayabilir misiniz? Hani neden polis çağırmalıyım? Ya çünkü o bir sapık. O beni deli gibi peşimi bırakmıyor. O bana neler yaşattı. O benim kabusum oldu. Ben onun yüzünden yaşamadığım şey kalmadı. Tamam, şimdi şöyle yapalım. Bir sakin olun. Eğer uygunsanız hiç yukarı çıkmayın. Aracım sizi buraya getirsin. Tamam ben oraya geliyorum. Oraya gelince sizinle daha
Tamam. Hatta bir kadın olarak bana destek olacağınızı düşünüyorum. Evet, size yardımcı olmak için sizi buraya davet Çok ediyorum teşekkür ederim. zaten. Bekliyorum teşekkür ben ederim. o zaman sizi, tamam mı? Tamam. Aslanım geliyorum orada daha detaylı konuşacağım. Tamamdır Lütfen Tuğba Hanım. bulacağım sizi. Tamam Görüşmek Tuğba Hanım. üzere. Görüşmek üzere. Şimdi sevgili izleyiciler, haddini bilmez birisiyle karşı karşıyayız. Ben kolluk kuvvetlerine haber vermeden önce Tuğba Hanım'la konuşup o kafamdaki boşlukları doldurmak istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz Tuğba Hanım. Aslında hiç hoş gelmedim aslanım. Buraya gelirken açıkçası bayağı bir tereddüt yaşadım. Bu arada biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Hiç problem yok. Servisten, araçtan inmeyi bile düşündüm. Aracımızdan inmeyi düşündünüz. Evet. Neden? Çünkü bu adam benim hayatımı kabusa çevirdi. Bunun yüzünden bayağı bir stres yaşadım ben. Neler söylüyorsunuz? Evet. Tuğba Hanım aslında hepimizin, izleyicilerimizin de fark ettiği kadarıyla biz biraz bir şeyleri anladık. Ama Samet Bey'in söylediklerini, bize anlattıklarını benim bir kere de size sormam gerekiyor. Samet Bey bize sizinle 2 yıllık bir ilişki yaşadığını, aynı evi paylaştığını, bir anda hiç haber vermeden o evi terk ettiğinizi, ondan hatta çok büyük bir şey ama bu bir çocuğunuz olduğunu ve bu çocuğu ondan kaçırdığınızı gibi çok büyük şeyler anlattı. Bizim kafamızda tabii ki soru işaretleri oluştu. Çok kopuk kopuktu çünkü anlattıkları ve bana göre gerçeklikle de pek uyumlu değildi. Sizden de dinlemek istiyorum. Tabii. Ne yaşadınız? Şöyle, biz üniversiteden sonra bir daha zaten hiç görüşmedik. Kendisiyle zaten hani bir merhabadan öte giden bir ilişkimiz olmadı. Belki size söyledikleri arasında vardır mutlaka. Biz kendisiyle Beşiktaş'ta bir kafede ortak arkadaşlarımız vasıtasıyla tanıştık. Doğru. Sonrasında bir merhaba ama onun dışında ne bir ilişki, ne bir görüşme, ne bir evlilik. Zaten ben oradan sonra evlendim. Bir kız çocuğum dünyaya geldi, bir kız çocuğum var. Ama ondan sonra bir daha kendisiyle hiç görüşmedim. 2 yıllık evliliğimiz vardı. Ondan sonra beni sebepsiz yere bırakıp gitti. Benim bir arkadaşım sosyal medyadan Tuğba'nın resmini görüyor. Evet. Ve onun yanında da bir kız çocuğu. Sizin çocuğunuz? Evet. Siz aynı evi paylaşmadınız. Hayır, mümkün değil. Bir ilişki yaşamadınız. Kesinlikle. Hatta o dönemde yaşadığım arkadaşıma bunu sorup teyit edebilirsiniz. Kafede tanıştınız. Evet. Onun dışında karşılaştığınız durumlarda arkadaşlığınız merhabadan öteye gitmedi. Evet. Eşyalarınız onun evinde değil. Tabii ki ya, mümkün değil. Hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şeyim yok. Birlikte çekilmiş fotoğraflarınız yok. Hayır, kesinlikle aslanım, dedim ya, bir merhabadan öten giden bir ilişkimiz olmadı bizim. Tuğba'nın eşyalarını yıkadım, geri döner diye ütüledim. Onların hepsini güzelce yerleştirdim falan dediniz. Sonra siz o hazırladığınız eşyaları bu kadar yıl geçtikten sonra ona yollamışsınızdır diye düşünüyorum. Ne yollaması aslanım? Niye? Onları ben hala yıkıyorum, patlıyorum, ütülüyorum. Duvarlarda hep kendi resmi var. O resimlere bakarak yaşıyorum ben. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyordum. O da başka bir üniversitede işletme bölümünde okuyordu. Şimdi siz, onun da anlattığı doğru o zaman, sizin de anlattığınız doğru. Ortak üniversitenin kafesinde tanışıyorsunuz. Beşiktaş'ta bir kafede. Beşiktaş'ta evet. bir kafede tanışıyorsunuz, orada arkadaş oluyorsunuz. Yani evet, merhaba. Aha. Arkadaş da demeyelim. Peki sonra nasıl ayrıldınız? Yani bir ilişkimiz olmadı ki ayrılalım aslanım. Yani kendisi hiçbir şekilde görüşmedim ki ben. Nasıl yani ilişkiniz bunlar olmadı? onun yani hayal dünyasında, kafasında geliştirdiği şeyler. Siz birlikte Benim bunların olmadınız mı? hiçbirinden, tabii ki benim bunlardan hiçbir şekilde haberim yok. Yani diyorum ya, sapkınlık yani bu. Bakın Samet Bey bize Paranoyak. evlilik düzeyinde bir ilişkiden bahsetti biz biraz önce. Hayır aslanım, lütfen. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Anlamaya çalıştığım için tekrar soruyorum. Tabii, Siz tabii, buyurun. merhabadan öteye gitmediğinizi Evet, söylüyorsunuz. evet. Sizin Aynen aranızda öyle. herhangi duygusal bir bağ yok mu? Tabii ki duygusal bak. Hatta üniversitede arkadaşlarıma gidip ben onunla sevgilim diye şeyler söylemiş.
Hatta arkadaşlarım sonrasında bana gelip işte sevgin hayırlı olsun dediklerinde ben de şaşırdım. Çünkü o dönemde hayatımda kimse yok. Ya sevgim kim diye sorduklarında bana Samet'i gösterdiler. Hatta ben de bunun üzerine gidip Samet'le hesap sormak istedim. Yani neden böyle şeyler söylüyorsun, böyle bir şey yok diye. Yani kendisiyle kavga etmedim. Ne dedi ama- peki size? Yani ne diyebilir işte? Yok öyle bir şey, ben öyle bir şey söylemedim diyor. Yani bana bunları söylüyor ama size söyledikleri tamamıyla çok farklı şeyler yani. Yani arkadaş olarak görüştünüz, acaba Samet Bey bu durumu farklı mı algıladı? Hani evinde Evet, tamamıyla işte. yaşadığınızı, Bu yüzden evet. kıyafetlerinizin onun evinde olduğunu Evet, söylüyor ya bu bir bize. sapkınlık bana göre yani. Sizin kıyafetleriniz falan da mı orada değil? Tabii ki aynı evde yaşamadım diyorum ya. Başka bir arkadaşımla Hiç evine kalıyordum. gittiniz mi? Hayır, ne münasebet. Mümkün değil. Neler söylüyorsunuz? Evet, Bunların evet. hepsi Samet Bey'in zihninde oluşan düşünceler mi? Tabii ki. aynen. Gerçek olmayan şeyler. Evet, dediğim gibi teyit edebilirsiniz isterseniz. O dönemde yaşadığım arkadaşımı arayarak sorabilirsiniz. Bu çok ciddi bir rahatsızlıktan bahsediyoruz Evet. şu anda. Evet, kesinlikle. Yani paranoyaklık, sapıklık. Ne diyebilirsiniz artık? Siz aslında çok da büyük bir Tanımadığım- tehlikenin içindeymişsiniz Evet. mi diyebilirim o zaman. Evet. Yani o dönemde hatta çok korktum. Aileme de söyleyemedim, arkadaşlarıma söylemedim. Çünkü o dönemde bir de evliydim. Eşim görür, eşimi kaybederim, evliliğimi kaybederim. O kadar tedirgindim ki. Peki siz hiç şikayet etmediniz mi polise falan bu durumu? Dedim ya korktum aslanım, nasıl şikayet Ama işte edebileyim? insan korkunca zaten çıkar gider ve hani en güvenli yer neresidir? Emniyettir, polis ekip. Ama şöyle yani hani bunun düzelebileceğini düşündüğüm için açıkçası hani o dönemde de iyi niyetli düşündüm. Hani bu kadar ilerlememişti İşte durum. yapılan en büyük hatalardan Evet, bir tanesi zaten aslında. hata diyorum buna. Yani keşke daha önce söyleseymişim. Biz şu anda 10 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet. Sizin 20'li yaşlarınız Evet, tahmin ettiğim evet. kadarıyla ve öğrencilik döneminiz. Evet, Doğru mu? Doğru aslanım. Siz o dönemde nerede yaşıyordunuz? O dönemde İstanbul'da yaşıyordum. Hayır, yani kiminle yaşıyordunuz? Arkadaşımla kalıyordum o dönemde. Arkadaşınızla aynı evde Evet, kalıyor. evet. Anneniz babanız neredeydi? Onlar İzmir'de yaşıyorlardı. Ben İstanbul'daydım. Peki ailenizin bu durumdan haberi var mıydı? Yoktu. Dedim ya korktum açıkçası. Neden? Çünkü söylesem yani hem onların düzeni bozulmuş olacak. Çünkü benim için çok çabalayıp mücadele etmişlerdi. Hatta ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumayı çok istiyordum. Hani dolayısıyla beni okuldan da alırlardı. Hatta bir dakika İstanbul'da bile tutmazlardı. Okuldan alıp memleketinize Evet, gidecektin evet. sen ve üniversiteyi yarım Evet. bırakacağım diye korktun. Evet. Ya da annenlerin düzeni bozulup buraya başında duracaklar senin ve onların Evet. düzenini bozmak istemediğin için söylemedin. Aynen öyle. Çünkü İşte yeni aslında bir en ev, büyük yeni bir hatayı iş. burada yapmışsın Evet. Tuğba Hanım. Buradan Diyorum izleyicilerimize ya, de hata diye. söyleyelim. Çünkü anneden babadan bu tip şeyler gizlendiğinde sonu hayal kırıklığı oluyor. Sen aslında canını tehlikeye atmışsın. Bak bugün bu programa bu adam başvurmasa belki yarın öbür gün anlattıklarından yola çıkarak, şimdi çok ciddi ruhsal bir problemden bahsediyoruz. Ekranda tanı koymak doğru bir şey değil. O yüzden söyleyemiyorum tahmin ettiğim ve bildiğim şeyi. Şimdi sen belki de bu olayların bedelini canınla ödeyecektin. Bu adam seni zihninde halüsinasyon olarak senin çocuğunu, başka bir adamdan Evet. olan çocuğunu kendi çocuğu gibi hissediyor ve görüyor çünkü. Ama Yani düşünceleri gerçeklikten kopmuş durumda. evet, sapkınlık. Belki Mi demek sizin istiyorsunuz? çocuğunuz değildir, evet bunu demek istiyorum. Hayır Aslı Hanım, o çocuk benim ama yani lütfen yapmayın. Bakın ben 5 seneden beri çocuğumu görmemişim. Siz ne yapıyorsunuz? Yumruk falan atıyorsunuz. Yapmayın, gözünü seveyim, bu çocuk Sizin en öfke hassas yeri. probleminiz mi var? Yok, kontrol gayet edemediğiniz? iyiyim. Hiç de öfke kontrolüm yok. Hani derler ya böyle durumlarda final ne olur? Ya benimsin ya toprağınsın deyip gelip canına Neyse ki kastedebilirdi çok bu adam şükür seni. böyle şeyler olmadı. Hataya geç de olsa anladım. İşte anneler babalar bunu bilmeli. Evet. Ya da hadi annene babana bu sebeplerden dolayı söyleyemedin diyelim ki doğru bir şey değil. Polise gitmeliydin. Ya evet, o dönemde bunu keşke yapsaydım diyorum. Yani geç de olsa en azından hatamın farkına vardım. En azından çok ciddi bir problem olmadan. Çünkü bu adam senin bir de evli olduğunu bildiği halde sana sosyal medyadan mesajlar atmış. Evet. Ya ama bunlar aralıklı bir süreçlerde. Ama sen de yani ona o cevap 5 yıl vermişsin içerisinde Tuğba. hiç görüşmedik ya biz. Hani çok aralıklı olduğu için açıkçası hani böyle çok tedirgin olacak bir durumda olmadı. Böyle parça parça olduğu için işte en son dönemde de işte internet üzerinden bana ulaşıyor. Oradan mesajlar atıyor. Hani ben de çok fazla arkadaşım olduğu için bir sürü mesajlar arada kaybolur gider diye düşündüm. Ben birkaç yorum yaptım. Aynı güzellik farklı yerlerde diye. Yorumu yapıyorum, teşekkür ederim canım diye bir cevap geliyor. Bakın çok ilginç değil mi? Hatta hani kimse anlamasın diye iyi niyetimden beğeni yapıyordum mesela. Oo.
Evet. Bu yani şöyle bir şey Ama şimdi söyleyeceğim. evliyim. Eşim bunu görürse yani ben bunu eşime nasıl anlatabilirim ki? Peki yorumlarına, onun sana yazdığı yorumlara cevap veriyor muydun? Evet yani kibarlık olsun diye veriyordum açıkçası. Yani hem bu durum yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü öbür türlü çok dikkat çekecekti. Dediğim gibi bunlar parça parça süreçlerde olduğu için hani o zaman çok böyle tedirgin olacak bir durumda olmadı. Ama bak şimdi senin tedirgin olacağın çok önemli bir nokta var. Biraz önce diyorsun ki bana zaman zaman oluyordu, beni rahatsız etmiyordu çok da diyorsun. Ama bu adam seni takip etmiş, çocuğunu takip etmiş, dadısından bahsetti Bunlardan işte çocuğunu. haberim yok ki aslanım Bak benim. okul çıkışlarına gitmiş çocuğun. Evet. Yani Anladın aslında mı? son nokta Ya bunlar oldu çok büyük diyebilirim. şeyler. Bir insanın Evet. evladının takip edilmesi. Bugün takip eden yarın ne yapar? O- Bunları öğrenip hala polise gitmemen beni Yok, çok... o zaten son nokta oldu. Ondan sonra zaten polise gittim, durumu anlattım zaten. Yani çocuğum o son nokta olmuştu. Ondan sonra mı uzaklaştırma kararı Evet, aldın? avukat bir arkadaşım vardı. Nasıl öğrendin çocuğunu takip ettiğini? Dadımız söyledi. Ne dedi? Okulda almaya gitmiş benim çocuğumu. Babası diye tanışmış önce. Ha, kendini tanıtmış. Tabii evet, kendini babası diye tanıtmış. Bakıcımız da babası olduğunu bilmiyor ya. Evet. Ondan sonra o sırada işte benim çocuk okuldan çıkıyor. Çocuğuma sarılıyor. Çocuğum da babamın bir arkadaşı diye, bir tanıdığı diye herhalde tepki vermiyor. Siz çocuğu görmeye gidiyorsunuz. Tabii ben görmeye gittim. Nasıl? Güzelim çocuk da bir şey söylemek kalmadı. Herkese bakarak baba, baba diyor. O anda ben tutuldum, bir şey de söyleyemedim ki. Sizi görünce mi baba dedi? Tabii ki. Nereden biliyor? İşte bilemiyorum. Tabii ben bunu sonradan bakıcım sayesinde öğreniyorum ve o benim için son nokta oldu artık. Ondan sonra polise gidip durumu anlattım. Avukat arkadaşım da yardımcı oldu. Uzaklaştırma kararı çıkardı. Ondan Evet. sonra tabii ki. Evet evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim ekip arkadaşlarımız sizinle ilgili bir araştırma yaptı. Ve sizin uzaklaştırma kararı aldığınızı biliyoruz zaten. Fakat bunun süresi bitmiş. Bunu düzenli olarak yenilemek gerekiyor. Bilginiz var mı? Evet evet, ben avukat arkadaşımla konuştum zaten. O gerekeni yapacağını söyledi. İlave süre alacakmış. İlave süre Evet, evet, alacaksınız. uzatacaklarmış tekrar. Tamam. Evet. Peki şimdi öğrencilik döneminize geri döndüğümde sizinle olan böyle sizin istemediğiniz, işte onu görmek istemediğinizde birdenbire karşınıza çıkmalar ya da sizi takip etmeler o dönemlerde de var mıydı? Yani görüşme evet olmadı ama fakat şöyle bir şey oluyordu. Zaman zaman eşyalarımı kaybettiğimi anlıyordum. Eşyalarım yoktu yani. Kalemimi bulamıyordum, silgimi olmuyordu, Okuldaki defteri bulamıyordum. eşyalarınızdan Evet, okuldaki eşyalarım bahsediyorsunuz. zaman zaman kaybolduğuna şahit oldum. Fakat hani böyle takip etme, rahatsızlık o dönemde yoktu açıkçası. Peki eşyalar kaybolduğunda kimin aldığından şüpheleniyordunuz? Yani şüphelenmek demedim açıkçası, hani olur ya düşürürsün bir şey, yani çok böyle üstüne gitmedim. Samet Yani ya Bey'den hiç arkadaşıma verdiğimi unuttum ya da evde unuttum, düşürmüş de olabilirim diye çok üstüne gitmedim. sadece kaleminiz, silginiz mi kayboldu? Ya hani evet, o çok küçük, normal. ufak Okulda tefek şeyler, kaybolur da defterler, not hani bir defterlerim. eşyanız, ne bileyim Aha. bir kışın bir bereniz Aha. gibi, hani bir hırkanız vesaire, giyin kuşam eşyasından bahsediyorum. Ya Okulda evet, kullandığınız. atkım mesela evet bulamıyordum. Hatta bir keresinde şöyle daha dikkat çekici bir şey oldu. Şimdi siz oldu? söyleyince fark ettim. Arkadaşlarımızla spor salonuna yazılmıştık. Tamam. Spora gittik. Üzerimize düştük, sporumuzu yaptık. Tekrar geri dönüp spor kabinine girdiğimde ondan sonra eşyalarımın olmadığını fark ettim. Eşyalarım yani hiçbir kıyafetim yoktu orada. Spor salonuna geldiğiniz kıyafetleriniz yoktu. Evet. Peki sormadınız mı? Yani tabii Nerede ki sordum, diye. merak Güvenlik ettim. yok muydu giren çıkan birileri oraya? Evet evet. Yani tabii ki sordum. Onlar güvenlik dediler? açısından bir şey bulamadılar. Peki siz şüphelendiniz mi Samet Bey'den? Ya şüphelenmiyorum çünkü hani görüşmüyorum, aklıma nereden gelsin? Ha. Evet. Yani tahmin edebilecek bir şey değil ki çünkü. Çünkü ısrarla bize kendisi bir tane ayıcığınızdan, onu artık nereden buldu? Belki biraz zorlasanız siz de çıkarabilirsiniz. Kaybolan bir ayınız var mıydı mesela? Bir de Evet, üst baş hatırladım. kıyafetinden bahsetti. Evet, Bunları hatırladım. zaman zaman yıkayıp, ütüleyip yerine tekrar koyuyormuş. Çünkü o zihninde sizin hayal dünyasında. Evet evet. Eve gelip hatırladım. orada tekrar eski günlerdeki gibi yaşayacağınızı düşünüyor. Olmayan Evet. eski günlerden Onu bahsediyorum. şöyle hatırladım. Doğum günümdü. Arkadaşım bana hediye vermişti. Okuldaydık o dönemde. Ayıcık da yanımda duruyordu. Sonra ben hatta çok üzülmüştüm yani. Kayboldu Evet sonra. evet kayboldu yani. Ayıyı kim ne yapabilir dedim yani. Oyuncak yani, kim ne yapsın ayıyı falan dedim hatta. Şaşırmıştım. Mesela ona ben kalpli böyle bir ayıcık almıştım. Onunla beraber yatıyorum ben akşamları. Tuğba'cığım diye. Kokusu var çünkü onun üstünde. Ya. Anladım.
Anlatabiliyor muyum? O zaman bu adam sizi hem takip ediyordu, siz fark etmiyordunuz. Evet, evet. Hem de eşyalarınızı alıyordu, biriktiriyordu, çalıyordu. Ne derseniz Yani artık. aralıklı süreçlerde olunca açıkçası hani kimse sorgulamıyor, merak etmedim yani. Ama böyle sıklıkla olsa tabii ki ben de bir düşünüp sorgulardım. Ama hani böyle parça parça olunca yani o anda tabii ki net düşünmek Hiç belli istiyorsun. etmeden Ya unutmuşumdur diyorsunuz. Evet, evet. O da açıkçası aklıma gelmedi Samet. Şimdi sevgili izleyiciler, bir tarafta gerçek olduğuna inandığı hayallerden bahseden Samet Bey var. Bizim de kafamız allak bullak oldu şu anda. Bu yüzden de ben tekrar sormak istiyorum size Tuğba Hanım. O kadar çok karıştık ki şu an. Evet. Şimdi ilk şunu soracağım size. Bu adam sizin kapınıza dayandı mı? Evet. Ne yaptı? Ben Ve siz ne yaptınız? balkonda oturuyordum. Hatta içeride kız arkadaşım çocuğuma ders veriyordu, piyano dersi veriyordu. Ben de camdan izliyordum. O sırada böyle bakınırken aşağıda yukarı doğru bakınıp gezen bir adamı gördüm. Ben de herhalde kiralık ev bakıyor. Sonra bir anda göz göze gelince onun Samet olduğunu anladım. Tabii o stresle direkt böyle hani çocuğum da buna rahatsız olmasın diye hemen aşağıya indim. Hani onu kovacaktım oradan yani, anladınız mı? Hani ne yapıyorsun sen, defol git buradan falan diyeceğim. Siz o sırada boşanmış mıydınız? Evet, boşanmıştım. Boşanmıştınız. Evet, boşanmıştım. Sonra aşağı indim, boğazına yapıştım tabii, boğazını sıktım onun. Yani sen ne yapıyorsun, defol git buradan, beni rahat bırak diye. Samet Bey bize bunu tabii hiç böyle anlatmadı. Samet Gerçekten Bey bunu mi? bize inip aşağıya sizin onu görmekten çok memnun olmuşçasına boynunuza sarıldığını, ondan sonra onunla görüşmek istiyormuşsunuz imajı sergiledi bize kendisi. Boynum atladı, aşkım hayatım seni çok özledim diyor. Ben de seni çok özledim hayatım, neredesin, niye gittin dedim. Anlattığım uzun olaylar dedi. Aa, Tabii aynen böyle oldu. Yani boynu sıkmak değil, boynu sıkmak olabilir o. boynunu mu sıktınız? Evet, boynu sıktım yani, boynuna sarıldım. O sinirli Bakar çünkü. mısınız? Bakar mısınız? Ya bu nasıl bir sapkınlık gerçekten ben de bilmiyorum. Yani sizin boynunu sıktığınız Evet. durumu o sarılmak ve sevgi dolu, şefkat dolu bir davranış olarak algılıyor. Yani bu nasıl bir hayal dünyası, bu nasıl bir sapkınlık gerçekten ben de bilmiyorum. Şu an ben de sizden duyunca şok oldum yani, Bu ben tabii- bu kadarına ileri gidebileceğini düşünmedim. Takıntılı bir ilişki. Yani o iç Evet, dünyasında evet, dolduramadığı evet. boşluğu bir nesneyle ya da bir kişiyle doldurmaya çalışıyor. Pek çok izleyicimiz zaten anlamıştır ne demek istediğimi. Çok riskli bir durumla karşı karşıyasınız aslında şu an. Peki orada yaşamaya devam mı ettiniz? Taşındınız Yok tabii mı? ki. Yani hemen taşıdım. Zaten hayatımın çoğu böylece geçti. Yani Nasıl? o evden o eve. Evet, birçok kez ev değiştirdim. Hep mi geldi kapınıza? Yani hep gelmedi ama o tedirginlikle tabii. Dedim ya ara ara oluyor bunlar diye. Ben de evi değiştirdim yani birkaç kere onun yüzünden. Peki iş yerinize geldi mi hiç? Evet, hiç sormayın. Yani çok kötü bir gündü gerçekten. Hatta yeni ev taşındım demiştim ya. Evden çıktıktan sonra işte iş yerine gidiyorum. Yeni evi bulamadı o zaman o. Evet, muhtemelen iş yerine bulmuş. İş yerine geliyor. O zaman da sergideyiz. Yani bir sergimiz vardı. Güvenliğe gidiyor. Diyor ki ben eşimi görmek istiyorum. Ben onun Söyledi, eşiyim diye. söyledi. Evet. Güvenlik tabana gelip hatta şey diyor. Eşiniz geldi. Evet. Hatta şöyle ekliyor. Ne kadar kibar bir eşiniz var. Ben de şaşırdım yani. Onun benim eşim olmadığını söyledim. Sonra ben de güvenlikle birlikte onun yanına gidip sonrasında o anladı durumu tabii. Onu dışarıya attım. Evet. Polisi de arayamadık çünkü o benim hassasiyetimi anladı, güvenlik görevlisi. Hani içeride de insanlar olduğu için tatsızlık çıkmasın diye o da polisi aramadı. Şimdi aslında Samet Bey'in kendi iç dünyasında da zihninde de o kadar bölük bölçük ki her şey. Paramparça. Bazen doğruyu anlatıyor, bazen hayal ettiğini, olmasını istediği şeyleri anlatıyor. evet, Şimdi evet. bu anlattığınız hikayeyi aynen bu şekilde anlattı bize. Evet, Kapısına gittim, beni güvenliklere attırdı dedi. evet doğru. Orası doğru gerçekten. Yani işte biz de aslında oralarda kendini ele verdiği için bir gün önce kapısına gittiğinde boynuna sarılan kadının 3 gün sonra, 5 gün sonra önemli değil, 1 ay sonra arada hiçbir şey yaşanmamışken neden seni kapı dışarı attırdı dediğinde ailesinden korkuyor, aile baskısı dedi bize. Yok zaten ailemiz zaten bunlardan hiçbirinin haberi yok. Yani hani anne babası onunla olmanıza izin vermiyormuş, siz de onları zorlayıp birlikte oluyormuşsunuz gibi bir imaj çizmeye Onlar çalıştı. bunu tamamen kendi kafasında, yani hayal dünyasında geliştirdiği, dediğiniz gibi yani olmadığı ama olmasını istediği şeyleri size anlatmış bence. Peki mesajla taciz ediyor muydu sizi? Evet.
Yani yorumlarda, evet kişisel yani telefonumdan. Sosyal medyadan Evet, hatta size gösterebilirim. bakabilirim. Tabii. Hatta size okuyayım. Sizi rahatsız etmeyecekse. Sevgili izleyiciler, bunu böyle normalmiş gibi konuştuğumuza bakmayın. Aslında bu yaşananlar gerçekten bir kadın için çok ağır şeyler. Çok tedirgin edici şeyler. Hele ki hayatta bir evladınız varsa bir noktadan sonra kendi canınızdan vazgeçip onun sağlığı, onun can tehlikesi, canının derdine düşüp insan çok kaygılanır. Çok ağır şeyler yaşamışsınız aslında. Evet, çok doğru. Yani dediğim gibi o süreçte aradan zaman geçtikten sonra hani bunları atlatabileceğini, çocukluk olduğunu falan düşünüyorsun. Yani normalde sağlıklı bir insan bunları yapar. Hani o dönemde dersin ki işte aşıktı, takıntılıydı falan ama sonra işte düzelmiştir, unutmuştur, hata yaptığının farkında olmuştur diye. Tabii gençlik yıllarıydı. Evet. Kaç yaşına geldik artık deyip hani öyle düşünebilirsiniz ama Evet, işte yani tamamıyla ben iyi niyetli düşündüğüm için açıkçası. Ama işte bu dediğim gibi ne zamanki çocuğun okuluna geldi bence o zaman sizde ipler koptu. evet. Düşünsenize Ondan iş sonra yerindesiniz, çalışıyorsunuz. Bir öğreniyorsunuz ki bir adam çocuğunuzun kapısının, okulunun önüne geliyor. Ben onun babasıyım diyor. Çocuğa sarılıyor. Öğretmenlerine kendini babasıymış gibi tanıtıyor. Ve bunu siz bakıcıdan öğreniyorsunuz. Çok ağır bir şey bu. Çok zor bir şey. Çok kaygı ve korku verici bir şey. Yani aslında o yüzden buradan kadınlara da seslenmek istiyorum. Benim durumumda olan birçok insan var eminim. Onlarca, yüzlerce belki var. Yani onları buradan cesaretli olmaları gerektiğini, susmamaları gerektiğini. Yani bakın ben bile çok geç bu cesarete sahip olabildim. Ama en sonunda yaptım. Neden? Çocuğum için. Belki çocuğum olmasa hala belki o cesareti gösteremeyecektim. Ama çocuğum benim son noktam oldu. Hani devam o ki korkmasınlar, yılmasınlar, sessiz kalmasınlar, yardım istesinler. Yani bunu mutlaka yapsınlar. Yoksa Benim durumum sonunda düşmesinler. bedelini canlarıyla Evet, daha ödeyebilirler. kötü Tabii şeylerle ki. sonuçlanabilir. Hayati tehlikesi olan bir durumdan bahsediyoruz aslında. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Okuyabilir miyiz mesajları? Tabii, okuyayım ben size hemen. Lütfen. Hayatım biliyorum, sen benim evli olduğum zamanları hatırlamıyorsun. Sana ne yaptılar bilmiyorum ama seni başkalarının etkisinden kurtaracağım ve yeniden bir araya geleceğiz. Diğer mesajı okuyorum. Çocuğumuzu benden kaçırmana gerek yok. Onun bir aşk meyvesi olduğunu ikimiz de biliyoruz. İstersen DNA testi yaptı, istersen DNA. Sonuç hiçbir şekilde değişmez. Burcu, Samet ve Tuğba'nın meyvesi. Bir şey söyleyeceğim. Size burada aleni bir şekilde aslında hayal dünyasında yaşadığını Evet. belli eden bir mesaj bu. Bu Evet. çok ciddi, tehlikeli bir mesaj. Evet, O çocuk doğru. benim diyor. Bunları zaten Biz delil olarak- evliyiz diyor. Siz bunları aslında daha önce duydunuz Evet. bu adamdan. Defalarca kez. Yok, duymadım. Yani mesaj çok... Şimdi mesaj olarak evet. Peki bu mesajın üstüne ne yaptınız? İşte delil olarak sunduk bunları artık. Polise verdim. Evet. Bunları delil olarak sundum polise. Bunlara cevap verdiniz mi? Hayır. Başka vermedim. mesajlar var mı? Bakabilir Tabii miyim? tabii buyurun bakabilirsiniz. Valla sevgili seyirciler açık açık bu mesajları okuyacağım. Sebebi de şu, bu bir suç. Ben de bunu ortaya çıkarmak istiyorum. Onun için de bu mesajları transparan bir şekilde okumak istiyorum size. Mesajlar dava dosyasına girmiş aynı zamanda. Onun için okumamızda bir sorunu yok ayrıca da. Doğru. Hayatım, kızımız Burcu aynı senin gibi bana baktığın gibi hayranlıkla bakıyor. Gülüşün her anımı süsleyen bir yıldız sanki. Senin nefes aldığını bilmek bana huzur veren tek şey. Burcu'nun ikimize ait olduğunu inkar etmene inanamıyorum. Siz burada bir cevap mı yazdınız ona? Burada yok o cevap. Bir şey mi söylediniz? Yok, hayır söylemedim. Yüz yüze görüştünüz mü bu mesajlardan? Yok, hayır görüşmedim hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde görüşmedim. Ha, o zaman o kendi zihninde bunun cevaplarını aldığını. Evet yani düşünsenize Hezeyanların yani o kadar içine ikna olmuş katıyor. ki benim onunla ilişkim olduğunu, arkadaşlarımı, çevremi dahi inandırmış yani bu duruma. Bu kadar işte sapkınlık bir şey. Yani tamamıyla kendi hayal dünyasında geliştirmiş oldu. Yani kendi soruyor, kendi cevaplıyor gibi. Ay bir dakika buradaki şu mesajı okumak istiyorum sevgili Tabii izleyiciler. ki. Burcu'nun ikimize ait olduğunu inkar etmene inanamıyorum. Nasıl olur da seninle evlendiğimiz günü, çıktığımız balayını, hatta düğünümüzü hatırlamazsın. Şimdi burada bir mesaj daha var. Bugün senden bir mektup aldım diyor. Üstünde Türk milleti adına yazıyor. Bu mektubun bir aşk mektubu olmasını çok isterdim. Ama sen benimle görüşmek istemiyormuşsun. Yani
Anladınız mı bilmiyorum. Bu mektup aslında mahkemeden gelen bir mektup ve içinde de mahkeme kararı var. Yani aslında hanımefendinin almış olduğu uzaklaştırma kararının beyefendiye tebliğ oluyor bu. Dolayısıyla bunu zihninde hanımefendiden gelen bir mektup olarak algılıyor bu adam. Ben senin her zaman yanında olacağım, gerçekler de ortaya çıkana kadar seni seveceğim diyor. Bu zarfı aldığı halde, içini okuduğu halde. Şimdi yeni bir mesaj geldi. Emin misiniz beyefendinin yanında bizim ekipten birileri olduğuna? Samet Bey'den mesaj geldi şu anda. Bir bakar mısınız? Nasıl Diyor ya? ki, Tuğba senin diyor? burada olduğunu biliyorum. Çünkü kokunu duydum, sesini duydum. Gerçekten mi? Sen bana hiç bu kadar yakın olmamıştın. Artık duvarlarımı süsleyen fotoğraflarını bir kenara bırakacağım. Bilmiyorum. Ve seni aşk yuvamıza götüreceğim. Gel artık birbirimize sarılalım. Şu an kameralar içeride mi? Tamam. Çekiyorlar mı? Suçüstü oluyor bu sevgili izleyiciler. Mesaj Ay, inanamıyorum. yazılırken bizim elimizde kaydı var. Çok iyi oldu bu mesaj. Tedirgin olmanızı anlayabiliyorum. Aslında bu bizim kayıtlarımızda olduğu için bu mesaj sizin mahkemede kullanmanız adına da çok iyi oldu. Hiç tedirgin olmayın. Evet, çok şu an tedirgin oldum açıkçası. Yani Biliyorum. tekrar onunla karşılaşmak, onu görmek. tekrar Böyle aynı bir şey şeyi bana asla yaşatması, hissettirmek. yaşamayacaksınız. Merak etmeyin. Gelmez değil mi Enis, buraya aslanım? tek bir ricam var. Kolluk kuvvetlerine haber verelim. Hanımefendinin içi rahat etsin. Siz buradan bizim ekibimizle birlikte, bizim aracımızla evinize bırakılacaksınız. Tamam mı? Tamam, çok teşekkür Çok ederim. muhtemelen de birazdan kolluk kuvvetleri geldiğinde Çok Samet Bey'i şükür, alacaklar Çok şükür sonunda. ve onun da gitmesi gereken yer belli. şükür. O da oraya gidecek. Yani güvendesiniz. Çok teşekkür ederim. Çocuğunuz da güvende, siz de güvendesiniz. Çok sağ olun aslanım. Tamam. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Şimdi Tuğba Hanım bunu size teslim ediyorum. O mesajlar orada kalsın. Şimdi sevgili izleyiciler, beni bekleyen çok zor bir görev var. Tuğba Hanım ben sizi Enis Bey'e teslim ediyorum. Çok teşekkür O ne ederim. gerekiyorsa yapacak. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Ne demek her zaman. Siz buradan aslında milyonlara örnek oldunuz, Evet. yol gösterdiniz. Evet. Neyi yapmamaları gerekiyor onu gösterdiniz. Çok Nasıl doğru. davranmaları gerekiyor onu çok güzel anlattınız. Umarım gerçekten bir ses bir ışık olmuşumdur. Olmuştur diye düşünüyorum. Bana müsaade. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar merhaba, Samet Bey. Aslanım geldi değil mi? Geldi. Burada. Burada, Tuğba İşte Hanım bu. burada. İşte bu aşkım geldi. Varlığını bile hissettim. Öyle mi? Kokusunu bile duydum. Sizin için hazırlanıyor o da Oh, zaten. süper, mükemmel aslanım. Çok teşekkür ediyorum size gerçekten. Rica ederim. Ben sizin bir kimliğinizi rica edebilir miyim? Tabii ki, ne yapacaksınız? Samet Bey, bir bilgilerinizi kontrol Tabii, etmek tabii, istedi tabii, ekip tabii. arkadaşlarım. Hemen vereyim, buyurun. Buyurun. Bir galiba Tabii ki. isimde mi, soy isimde mi? Bir şey Yeni, varmış. yeni kaybettim ama yeni çıkartmıştım. Yeni belki. mi çıkarttınız? Tamam. Bu bende kalsın. Size Tabii. vereceğiz bunu sonrasında. Tuğba Hanım'la da kavuşturacağız size. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Rica ederim. Pardon. Samet Yıldırım mı? Evet. Samet Bey burada. Aslanım. Ne kadar alıyorsunuz? Şunu da Aslanım. vereyim memur bey. Polisler mi? Buyurun lütfen. Neden? Niçin? Aslanım. Neden ama? Tuğba'm bekliyor. Tuğba ile orada Yapmayın buluşursunuz. lütfen. Sevgili seyirciler, ben aslında bir uzman olarak uzman kimliğimle böyle vakaların ciddi bir tedavi görmesini ve sonrasında da diğer kadınların canını kurtarmak için tabii ki cezasını çekmesini isterim. Unutmayın ki korktuğunuz ve sessiz kaldığınız her an kendinize derin bir çukur kazarsınız. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.